Kırmızı lezzetlerden herkese merhaba. Kış hazırlıklarından acılı ezme, ayrıca kahvaltılık sos olarak da ikram edebileceğiniz tarifimle karşınızdayım. Yıllardır yaparım. Tadına bakan mutlaka tarifini ister. Bu enfes, tam kıvamında vazgeçemeyeceğiniz lezzet için haydi buyurun tarife. Arkadaşlar 2 kilo kapya biberlerim var. Böyle kırmızı etli olanlarından tercih edin. Ben biberlerimi yıkadım. Şimdi bunları sapından ve tohumlarından ayırmak için isterseniz ince uçlu bir bıçakla etrafından kesin. Bu içinden kalan beyaz kısmı da mutlaka temizleyelim arkadaşlar ve tohumlarını dökelim. Tabii ki bunları ayıklamak için alet de kullanabilirsiniz. Dolma biber oyacağı. Ama, onunla da rahatlıkla çıkarabilir ama elinde olmayanlar için ikinci bir yöntem de başparmağınızı sapın etrafından basarak da tohumları rahatça çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Üzerlerine biberlerimin birbiri üstüne gelmeyecek şekilde dizelim. Tartısı olmayanlar için de söyleyeyim. Tam dolu bir tepsi kapya biber 2 kilo oluyor. Fırınımın orta gözüne 230 derecede şu anda biberlerim tam 20 dakikadır piştiler, közlendiler. Yani şimdi bunları tepsiden çıkartıyorum ve şöyle bir ters düz yapacağım arkadaşlar. Ve tekrar fırına verip 10-15 dakika daha közlenmelerini sağlayacağım. Bu şekilde daha çabuk közlenmiş oluyorlar. Toplamı 30 dakika süren fırın yolculuğundan sonra biberler közlendi. Sıcağıyla bir kabın içerisine alıyorum. Ben böyle borcama koyuyorum ama hiç önemli değil. Tencerenin içerisine de alabilirsiniz. Önemli olan buharın da kabuğunu rahat bırakması için üzerine bir kapak ya da poşetle kapatmak. Biberlerin üzeri kapalı şekilde de en az 2 saat bekleyin arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz kabuklarının ne kadar kolay soyulduğunu. İyice yumuşamış kabuklar anında kendini bırakacaklar. Benim en sevdiğim iş biberlerin kabuklarını soymak. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Zaten o kadar çok köz biberli tariflerim var ki. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videom köz biberli domates çorbası konservesi. Kışın 5 dakikada çorbanız hazır. Bunu neden söylüyorum? Orada köz biberlerin ortasını açıyorum. İçinde hiç çekirdek kalmaması için temizliyorum. Ama acılı ezmede ufak tefek çekirdekler kalabilir. Hiç sıkıntı değil. Evet arkadaşlar biberlerimi tamamladım. Bu kalan suyu acılı ezmede kullanmıyoruz. Şimdi burada 3 kilo domates, yarım kilo acı kıl biber ve 3 baş sarımsağım var. Arkadaşlar domateslerimi güzelce yıkadım. Şimdi üzerine çok ince, derine inmeden incecik bir çizik atıyorum. Tabii ben size göstermek için çizikleri şimdiden atıyorum ama siz öncesinde çizikleri atıp hazırlayıp o şekilde kaynar suyun içine atabilirsiniz. Kaynar suyun içine girdikten sonra da arkadaşlar yalnızca 20-25 saniye arası kalması yeterli. Hemen şöyle ayrı bir leğenimin içerisine buzlu su koydum. Onun içerisine domatesleri çıkardıktan sonra şöyle bir 5-10 saniye bekliyorum. Sonrasında soymaya başlıyorum. 3 kilo domatesi 2 posta halinde suya eklemem yeterli geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz kabuklarının ne kadar kolay soyulduğunu. Verdiğim sürelere dikkat ederseniz böyle domatesin etini almadan yalnızca zarının çok kolay bir şekilde soyulduğunu göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar domatesin kabuğundan rahatsız olmuyorsanız kabuklarını soymadan da acılı ezmenizi yapabilirsiniz. Aynı şekilde acılı ezmeyi biberleri közlemeden direkt olarak da yapabilirsiniz. Vermiş olduğum aynı ölçüleri kullanarak bu şekilde ezme hazırlanabilir. Ama inanın arkadaşlar benim yaptığım bu şekilde mutlaka yapmanızı öneriyorum. Zaten çok büyük bir ölçü değil. 3 kilo domates, 2 kilo kapya biberden hazırlanan bir sos. Tüm malzemelerimi hazırladım. Biberlerimi de bu şekilde doğradım. Size göstermek için şöyle 2 tane bıraktım.
Bunlar ince, acı kıl biberler. Acı sevme oranınıza göre acı tatlı karıştırabilirsiniz. Ayrıca tek kıl biberden değil arkadaşlar, cin biber, jalapeno biber, sivri biber dahi hazırlanabilir. Şimdi ayıklamış olduğum sarımsaklarımı böyle doğrayıcımdan geçiriyorum. Doğrayıcınız yoksa da sarımsakları dövebilirsiniz. Bu şekilde de ezebilirsiniz arkadaşlar. Kıvamı böyle olacak. Şimdi yine doğrayıcımdan aynı şekilde yeşil biberlerimi geçiriyorum. Böyle elinizle küçücük doğranmış gibi bir kıvamda çıkmasını sağlayın. Çok da ezilmesinler. Biliyorsunuz acılı ezmede her şey küçük küçük doğranır. Şimdi kırmızı biberlerimi de bekledikçe suyunu altta süzme yapmış. Suyunu almadan onları da böyle robota küçük doğranmış kıvamda çekeceğim. Kırmızı biberle ilgili bir ayrıntı vermek istiyorum arkadaşlar. Kırmızı biberleri közlediğiniz gibi anında da yapabilirsiniz. Fakat ben bir gün önceden hazırlamıştım. O gün bayağı bir kırmızı biber közledim. Sizlere de fikir olsun. Sosunuza başlamadan 1-2 gün önce de biberleri közleyip böyle ağzını kapatarak buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Yine dediğim gibi aynı gün közleyip aynı gün sosunuzu da tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi domatesleri doğruyorum. Robotumu bu arada hiç temizlemedim. Arka arkasına tüm malzemeleri ekliyorum. Aslında domatesleri doğrayıcının içerisine tüm atabilirdim ama daha kısa sürede domatesleri hazırlamak için, yani doğrayıcıyı daha fazla domates yerleştirmek için böyle iri iri parçalayarak koydum. Bakın domatesler çok küçük değil, iri parçalar halinde olsun. Zaten uzun süre piştiği için çok iri de doğranmış olsalar ezilirler. Domatesleri robottan çektikçe tencerenin içerisine attım. Tencereniz büyük, derin bir tencere olsun. Ocağın en büyük gözünde harlı ateşte domatesler suyunu iyice çekene kadar pişirelim. Arkadaşlar böyle ev salçası kıvamına gelene kadar pişmesi gerekiyor. Ara ara mutlaka karıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi domateslerin suyu üste çıkıyor. Domatesler dipte kalır. O yüzden dibine tutmaması için ara ara mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Domatesler azaldığında da böyle pıt pıt sıçramaya başlar. Etrafı kirletmemesi için de o seviyede ocağın altını kısıp o şekilde pişirmeye devam edebilirsiniz. Domateslerim suyunu iyice çekti. Üzerine 2,5 yemek kaşığı salamuralık tuz ekliyorum. Deniz tuzu, kaya tuzu hiç fark etmez ama iyotlu tuz kullanmayalım arkadaşlar. Burayı şimdi şöyle bir karıştıralım. Sonrasında 1 çay bardağı sirke, elma, üzüm hiç fark etmez. Yine aynı çay bardağıyla 1 çay bardağı zeytinyağını ekleyip buranın şöyle iyice özdeşleşmesi için 2 dakika boyunca kaynatalım. Evet, şimdi yeşil biberlerimi ekliyorum. Arkadaşlar biberleri de karıştırdıktan sonra bu şekilde yine böyle 1-2 dakika kaynamasını bekliyorum. Bu arada arkadaşlar kavanoz kapaklarımı da ocağın üzerine koydum. Suyun içinde 10 dakika boyunca onları da kaynatacağım. Şimdi biberlerden sonra sarımsakları ekliyorum. Yine burayı da karıştırdıktan sonra şöyle 1-2 dakika kaynatalım. Özdeşleşsin. Ve en son kırmızı biberler. Ezmenin en büyük lezzeti, girdiği her yere lezzet katan muhteşem bir sebze. Burayı da şöyle harmanladıktan sonra kaynamasını bekleyip altını kapatacağım arkadaşlar. Ezmem hazır. Görüyorsunuz güzelliği harika. Şimdi burada yarım demet maydanozum var. Bunları doğrayacağım. Hemen şöyle ocaktan kaynar kaynar almış olduğum ezmenin içerisine maydanozu boşaltıp karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın kıvamının güzelliğine. İnanın, ister anında tüketin, isterseniz de bu şekilde konserveler hazırlayın. Uzun süre saklayın. Kavanozlarım 350 milimlik arkadaşlar. Küçük kavanozlar, bu ölçüden toplam 8 adet acılı ezme çıkar. Sıcak sıcak kavanozlara doldurdum. Şimdi sosum sıcak. Kavanozlarımın kapakları
kaynamış vaziyette sıcak. 2 geri hatta 3 geri 1 ileri yöntemiyle sıkıca kapatıyorum. Şeftali konservesi tarifimde göstermiştim kavanoz kapağının nasıl boşa döndüğünü. Ben o yüzden her zaman birkaç kapak fazla kaynatırım ki boşta kalmayayım diye. Şimdi tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Kavanozu oturtturduk. 3, 1 tık, 2 tık, 3 tık yaparak bir ileri yöntemiyle kapaklarımızı güzelce oturtturuyoruz. Arkadaşlar şimdi kavanoz kapaklarım şu anda çok sıcak tabii ki. Şu anda şiş vaziyette. İçe bunlar 4-5 saat sonra çökecekler. Mümkünse sabaha kadar bekletin. Evet arkadaşlar, benim kapaklardan fire veren yok. Hepsi güzelce ortaları içine çökmüş. Bu da demek oluyor ki çok güzel vakumlanmışlar. Eğer içine çökmeyen olursa da onu buzdolabına kaldırın. Turşu gibi düşünün. Uzun süre dayanır buzdolabında. Şimdi size şöyle göstermek için bir tanesini boşaltacağım. Dediğim gibi ister anında tüketin, isterseniz çok uzun süre kilerinizde saklayabilirsiniz bu kavanozları. Kıvamı harika arkadaşlar. Yaz kış tüketebileceğiniz, sofralarınıza anında ikram edebileceğiniz, hazırda soğuk bir çeşit, güzel bir ikramlık. Şöyle büyük bir tabağa koydum ama isterseniz sofralarınızda 2 tabağa da rahatlıkla konulabilir. Arkadaşlar, ezmenin kıvamı budur. Tarifime inanın çok güveniyorum. Sizlerin de memnun kalacağınıza eminim. Kahvaltılık sos olarak da servis edebileceğiniz ezmemi umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın.